Merhaba, ben Profesör Doktor Hasan Atilla Özkan, hematoloji uzmanıyım. Yaklaşık 8 yıldır Yeditepe Üniversitesi hastanelerinde iç hastalıkları ana bilim dalı öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda da hematoloji ve kemik iliği nakil merkezinin ve terapetik aferez merkezinin de direktörüyüm. Sizlere multiple miyelomlardan bahsetmek istiyorum. Multiple myeloma isimli hastalıktan bahsetmek istiyorum. Neden özellikle bunu seçtim? Çünkü bu hematolojik maligniteler yani kötü huylu hastalıklar arasında ikinci sıklıkta karşımıza çıkan bir hastalık ve birçok hastalığı taklit edebiliyor. Tanısı bazen bu taklitlerden dolayı gecikebiliyor. O sebepten dolayı hem sıklığı nedeniyle hem de diğer hastalıkları taklit edebileceği için bulgularını bahsetmek istedim. Multiple myelom aslında genel anlamda bir lenf kanseri türü aslında ama tavır olarak kemik iliğini tuttuğu için kemik iliğinde plazma hücreleri dediğimiz hücrelerin ama bunlar patolojik plazma hücreleri bu hastalık için bağımsız olarak çoğalması ve tek tip bir vücuda zararlı hiçbir faydası olmayan bir protein salgılaması sebebiyle ki buna da M protein denir kısaca bizim şeylerde. Salgılaması nedeniyle yarattığı tahribatlar ve hasarlarla giden maalesef kötü huylu ve dediğim gibi ikinci sıklıkta karşımıza çıkan bir hastalık. Bu hastalık grubu genellikle ileri yaş hastalığı, ortanca yaşı 65 yaş civarında, erkeklerde bir nebze daha sık. Dediğim gibi maalesef kötü huylu bir hastalık. Lenf kanseri grubu içerisinde olmakla birlikte dediğim gibi kemik iliğini tutması sebebiyle böyle kan düşüklükleri, kan anomalileri de yarattığı için sanki böyle bir kan kanseri gibi de bir tavır sergileyebiliyorlar. Aynı zamanda kemiklerde yaralar, erimeler ve hatta kırıklara sebep olabiliyorlar. Çok küçük travmalarla, ufacık tefecik travmalarla kırıklar gelişebiliyor. Özellikle omurgalarda ve özellikle de bel çevresindeki omurgalarda oraları tutmayı seviyor. Bu sebepten dolayı bel ağrılarıyla, özellikle hareketle artan bel ağrılarıyla ya da boyda kısalma ile çünkü çökmeler yapabiliyor omurgalarda erimelere bağlı karşımıza çıkabiliyor bu tür şeylerle. Yani en sık aslında komplikasyon ya da bir semptom dediğimiz bulgu kemikle ilgili problemler. Bir diğeri ilikteki tutulum nedeniyle ilikte bu plazma hücrelerinin, anormal plazma hücrelerinin çoğalmasına bağlı olarak diğer bize faydalı hücrelerin üretilememesine bağlı olarak problemlerin ortaya çıkması. Nedir bunlar? Mesela anemi. Anemi gelişebiliyor. Hastalarımızın %70'inde anemi karşımıza çıkabiliyor. Yani kansızlık. Dolayısıyla hastalarımız kansızlığa bağlı olarak çabuk yorulma, halsizlik, çok uyuma isteği, üşüme, konsantrasyon bozukluğu, çarpıntı gibi, nefes darlığı gibi problemlerle de gelebiliyorlar. Bu ikisi en sık karşımıza çıkan şikayetler. Bir diğeri maalesef bu hastalık bu ürettiği özellikle bu protein dediğimiz M proteinlerin böbreklere çökmesinden dolayı böbrekleri de bozukluğa sebep olabiliyor. Yani böbrek yetmezliği yapabiliyor. Böbrek yetmezliğinin belli bir aşamaya gelmeden bunu maalesef hastalarda herhangi bir şikayet yaratmayabiliyorlar. Ancak belli bir nebzeye geldiği zaman işte vücutta şişlik, ödem bu şeyi atamamasından dolayı efendime söyleyeyim bir kandaki toksik maddelerin artmasına bağlı olarak böbrek çünkü iyi süzemiyor bunları. Buna bağlı olarak bir şuurda bir bulanıklık gelişebilir. Yani bir algılamada problemler başlayabilir. Bu tür şeyler de maalesef karşımıza gelebiliyor. Bir diğer bulgusu da kemiklerdeki bu erimelerden ve yaralardan dolayı vücutta, kanda kalsiyum seviyesinin artması. Kalsiyum seviyesi artınca bu sefer işte uykuya meyil, çok idrara çıkma, çok susama, efendime söyleyeyim yutma güçlüğü ya da kabızlık gibi şikayetler de karşımıza çıkabiliyor. Aynı zamanda bu kalsiyum yüksekliği böbrek yetmezliğini de provoke edebiliyor, daha da arttırabiliyor. Evet, kabaca şikayetler, bulgular ve ortalama görülme yaşını belirttikten sonra bu tür şeylerde tanı koymaya çalışıyoruz. Tanıda kullandığımız hem laboratuvar hem radyolojik hem de
ilikten örnek alınması gerekiyor. İlikten örnek alınması deyince yani kemik iliği biyopsisi hastalar ve hasta yakınları genellikle endişelendiriyor ve kaygı uyandırabiliyor. Aslında çok kolay bir işlem, zor bir işlem değil. Lokal anesteziyle %90 hastaya yapabiliyoruz bunu. %10'unda ise hani panik atak olması ya da böyle bir işlemi hatırlamak istememesi sebebiyle uyutabiliyoruz. Ama %90'ında inanın lokal anesteziyle yapıyoruz. Daha sonrasında oraya dikiş gerektirmiyor. Yani bir pansuman yapıp ertesi gün o pansumanı çıkartıp normal hayatına devam ediyor. Belki bir hafta falan biraz o işlem yaptığımız yerde sızı olabiliyor ama onun dışında inanın son derece kolay bir işlem. Topu da 5-10 dakikada bitiyor. Yani öyle uzun süren bir işlem değil ama bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Hem daha sonra tanıda hem de daha sonra takipte tedavinin nasıl gittiğiyle ilgili bize önemli ipuçları veriyor. Bir diğer yapmamız gerekmesinin sebebi hastaların hastalığının nasıl seyredeceğiyle ilgili bazı testler gönderiyoruz oradan. Kromozomal testler gönderiyoruz, kromozom testleri gönderiyoruz ve oradan bazı incelemeler yapıyoruz ve onlar da bize hastalığın seyriyle ilgili bize bir ipucu veriyor. Aynı zamanda hangi ilaçtan daha fazla fayda görebileceğini de oradan görebiliyoruz. Bu sebepten önemli bir işlem ve yapılması gerekli bir işlem. Daha sonra bu sonuçlarla birlikte hastalığı tanısını koyup evrelendirdikten sonra yine çok güzel ilaçlar gelişti hematolojik maligniteler arasında ve bundan multiple myeloma hastaları da nasibini aldı. Özellikle hatta en çok gelişme gözlenen hastalık grubu diyebilirim yeni ilaçlarla birlikte. Ortanca yaşam süresi 2,5-3 katına kadar neredeyse arttı. Benim ta uzmanlık dönemime göre X süre ortalama yaşam süresi varsa tanı konduktan sonra şimdi yeni ilaçlarla ve aynı zamanda kök hücre nakleninde Türkiye'de çok sık yapılmaya başlanmasıyla özellikle son 10 yıldır diyebilirim son derece hızlandı. Ortalama yaşam süresi 3 katına çıktı diyebilirim. Bu çok büyük bir gelişme gerçekten ve konforlu yaşam olarak da arttı bu. Konforlu yaşıyorlar. Kemik koruyucu ilaçlar da aynı zamanda veriyoruz bu tedavilerin yanına. Kemikleri güçlendirici ve o yaraların kırılmasını engellemek ya da yeni yaraların, yeni lezyonların oluşmasını engellemek için de bazı ilaçlar kullanıyoruz. Dolayısıyla yan etki profili de azaldı. Bu yeni hedefe yönelik ilaçlar, halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen bu ilaçların devreye girmesiyle hem hastalığın seyri değişti, yaşam süresi uzadı, konforlu yaşam olarak arttı hem de yan etki azaldı. Yani mesela çoğunda hastaların saçlarında ya da kıl köklerinde bir dökülme olmuyor. Yani dışarıdan hiç kimse sizin böyle bir tedavi gördüğünüzü bile anlamayabilir. Birçok hastam işte avukatı var, veterineri var, işte ne bileyim öğretmeni var. İşlerine devam edebiliyorlar. O kadar ki yormayan, sarsmayan tedavi şemalarımız da mevcut. Bu sebepten dolayı son derece yüz güldürücü sonuçlar aldığımız bir hastalık grubu multiple myeloma. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Bu hastalığı kronik hastalık gibi kabul etmek gerekiyor. Yani şu anda bu hastalıkta kür dediğimiz yani tamamen kurtulma diye bir şey birçok otör tarafından, bu işin uzmanı tarafından böyle bir terim kullanılmıyor şimdilik. Çünkü tekrar geri gelme olasılığı yüksek olan bir hastalık. Amacımız burada hastalığı kontrol altına aldıktan sonra stabil seyretmesi. Yani hastada tansiyon ilacı gibi işte bazı idame ilaçlar kullanabiliyoruz. Onu bir şeker hastalığı ya da bir tansiyon hastalığı gibi düşünmekte fayda var. Nasıl onlar bir kronik hastalık? Bunu da bir kronik hastalık gibi kabul etmek gerekiyor. Biz ne yapsak şu andaki verilerimizle hastalığı tamamen kontrol altına alsak ve ölçülemeyecek derecede hastalık yok desek elimizdeki şu andaki tetkiklerle yine de bu hastalık bir süre sonra geri gelebiliyor ve bu yüksek olasılıkla olabiliyor. O yüzden
Hastalığı kontrol altına aldıktan sonra da bu hastalık için idame dediğimiz maintenance, yani hastalık geri gelmesin diye kullandığımız bazı ilaçlar var ve bunu hasta nasıl tansiyon hastası tansiyonu iyiyken bile tansiyon ilacı kullanıyor. Hani tansiyonu regüle kalsın diye. Multiple miyeloma hastalarında da kontrol altına aldığımız hastalarda da böyle bir yöntem uyguluyoruz. Günlük kullandığı ya da haftada bir kullandığı bir ilaçla hastalığı hep uyur pozisyonda kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Otolog kök hücre nakli multiple miyelomda ana tedavilerinden birisi hala. Yeni nesil ilaçlara rağmen otolog kök hücre naklinin çok fayda gösteriyor. O sebepten dolayı uygun olanlarda hastanın yaşı, bakımı, organ fonksiyonları, hasta yakınlarının ilgisi uygun olan hastalara hastalığı kontrol altına aldıktan sonra kendi kök hücrelerinden kök hücre nakli yapıyoruz. Buna otolog kök hücre nakli deniyor. Dolayısıyla bu da tedavi şemasının bir yerinde mutlaka yer alıyor. Genellikle tanı koyduk. Hastalara 4 ila 6 siklus bir tedavi uyguluyoruz. Hastalığı kontrol altına alıyoruz. Kontrol altına aldıktan sonra uygun olan hastalarımıza kendilerinden aldığımız kendi kök hücrelerinden otolog kök hücre nakli yapıyoruz. Otolog kök hücre nakli sonrası kontrol hala devam eden, daha iyi kontrol sağlanan hastalarımızda hastalık geri gelmesin diye biraz önce bahsettiğim idame tedavilerini veriyoruz. Ve böylece hem hastalıksız yaşam süresi ve konforlu yaşam süresi hem de totalde yaşam süresini ciddi şekilde uzatmış oluyoruz. Bunu da multiple miyeloma ile de ilgili umarım aklınızda bir fikir, bir büyük resim en azından oluşturmuş olmuşumdur, oluşturabilmişimdir. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Teşekkür ederim.